Herkese merhaba. Bu videomuzda değişkenler konusundan bahsedeceğiz. Giriş olarak düşünebiliriz. JavaScript'te ve hatta tüm yazılım dillerinde verilerimizi değişkenlerde tutarız arkadaşlar. Değişkenler tuttukları verilere göre tip alırlar ve değiştirirken oluşturmak için var, let ve const anahtar kelimelerini kullanırız. Var ile function scope ve global scope değişkenleri oluştururuz. Let ve const ile block scope değişkenleri oluşturuyoruz. Bu konudan daha önceki videolarda bahsetmiştik. Veri tipleri ise primitif ve referans olarak ikiye ayrılırlar. İki tip veri vardır arkadaşlar. Primitif veri tipleri string, number, boolean, undefined ve null'dır. Bunun dışında sembol ve bigint var. Bunları pek fazla kullanmıyoruz. Genelde kütüphane ve framework yaparken kullanıyoruz ve çok da yaygın değiller. O yüzden bunlardan şimdilik bahsetmeyeceğim. Bizim için önemli olan en temel veri tipleri ve bahsettiğim veri tipleridir arkadaşlar. Referans veri tipleri ise dizi ve nesnelerdir. Yani array ve object olarak söyleyebiliriz. Şimdi bunlarla ilgili birkaç örnek yapalım. Öncelikle bir JavaScript dosyası oluşturalım. Daha sonra bu dosyamızı HTML içerisinden çağıralım. Konsolumuzu açalım. Sayfaya refresh ettiğimizde. Yok, evet. Değişkenlerimizi oluşturalım. String bir number 1 olsun. Bir boolean oluşturalım. Bir tane undefined oluşturalım. Null oluşturalım. Referans obje olarak da ya daha sonra referans tipinde veri olarak dizi ve obje demiştik. Diziler sıralı ve sayısı olarak indekslenmiş veri listeleridir arkadaşlar. Buradan hemen gösterelim. Örneğin string olsun. Bu bir dizidir arkadaşlar. Sıralı bir şekilde ve indekslenmiştir. İndeksi sıfırdan başlar. 0, 1, 2, 3, 4. diye gider. Objeler ise sıralı değillerdir ve anahtar kullanarak bir key kullanarak anahtarlanmış bir koleksiyon diyebiliriz. Örneğin key diyelim. Herhangi bir şey olabilir. Buraya bir ifade yazalım. Another key diyelim. Buraya da bir sayı yazalım. Bunlar bizim değişkenlerimiz arkadaşlar. Hepsini var ile oluşturdum ama dediğim gibi block scope, function scope, global scope'u göz önüne alarak let constant da oluşturulabilir. Let ve constant, const daha doğrusu block scope demiştik. İkisinin arasında bir fark var. Let yine var gibi kullanılabiliyor, değiştirilebiliyor ama constant değiştirilemiyor. Onu da biraz sonra göreceğiz. Şimdi bu değişkenlerimizin tiplerini görelim. Tiplerden bahsettik. Type of string diyelim. Refresh ettiğimizde bunun bir string olduğunu görüyoruz. Number, boolean, undefined, null, array ve object için şöyle ayıralım. Number, bool, undefined, null, array, stringimiz number, boolean, undefined geldi. Ancak null, array ve object için bize sadece objeyi döndürdü.
Burada zorlama, tipleri zorlama diye bir şey var JavaScript'te. İleride göreceğiz. Bazı nesnelerin ya da değişkenlerin tipleri bize burada olması gerektiği gibi görünmeyebiliyor. Bunun için bir yöntem var. Yine hani bunların gerçekten ne olduğunu öğrenebileceğimiz. Bunu da yine ilerleyen videolarda göreceğiz arkadaşlar. Şimdi constant'tan bahsedelim. Let diyelim. Örneğin 1 olsun. Daha sonra mylet'in değerini başka bir şey yapabilirim. Şuraları göstereyim. Console log mylet. Sonra da burada tekrar yazalım. 1 number olarak geldi. Bunu da 2 değil de gerçekten olsun. Mylet. Değiştiğini görüyorsunuz. Ancak constant böyle değil. Buna da 2 diyelim. Daha sonra my const değerini değiştirmek istediğimde burada değiştiremeyeceğime dair bir hata mesajı alıyorum. Primitif tiplerde constant değeri değiştirilemez. Neydi primitif tiplerimiz? Number, boolean, undefined ve null. Ancak referans veri tipinde bir değer saklıyorsak eğer constant içerisinde silelim constant my array diyelim 2, 3, 4 console log my array ve de yorum satır yapalım. Bizi burada gördük. Şimdi my array içerisine yeni bir şey daha ekleyeceğim. Da 5 olsun. Gördüğünüz gibi değiştirebildim. Referans veri tipi ise bu değişken içeriğini değiştirebilirim. Ancak burada yapalım. My array'in olduğu gibi değiştiremem. Tamamen farklı bir tipte farklı bir şey yapamam. Bunu aynı şeyi yani benzer durum şeyde de var. Objede de var. Bir obje oluşturalım. Name name console log my object. Gördüğünüz gibi obje burada göründü. My object nokta name Osman diyelim. Gördüğünüz gibi name bölümü burada değişti. Ancak tamamen değiştiremiyorum. Referans veri tipi ise constant ile oluşturduğum içeriğini değiştirebilirim. Ancak dediğim gibi primitif ise hiçbir şekilde değişiklik yapamam arkadaşlar. Bu konuda başka da söyleyeceğim bir şey şu an için yok. Bir sonraki videomuzda string veri tipinin nasıl oluşturulacağı ve onunla ilgili metodları inceleyeceğiz. Zaman ayırıp dinlediğiniz için çok teşekkür ederim arkadaşlar. Hoşça kalın.